Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bir roba çalışması yapacağız. Robamı yıldız roba olarak çalıştım. 1 yaş için yaptım. Bu haliyle yayınlayacağım. Daha sonra hırka olarak tamamlayıp tekrar yayınlayacağım. Roba olarak yayınlamamın sebebi de diğer modellerle yelek veya hırka örmek istediğinizde kolayca kısa satır dönüşü ve yıldız robayı yapabilip daha sonra örgüye devam edebilmeniz için. Bir de arkadaşlar bu robamı 78 ilmek için yapıp roba seviyesine kadar anlatım yaptım ama size bir de benden büyük başlayanlar, başlamak isteyenler için sayılar yazıp hazırladım. Bu sayıları da anlatacağım. Robamıza yaka kısmından tekstil tipi örgü başlama ile başlayacağız. 3 çizgi haraşo ördükten sonra torba lastik yapacağız. Yaka kısmına bir sıra ters örgüyle tamamladıktan sonra ayrımlarımıza ve yıldız roba anlatımına, kısa satır dönüşüne geçeceğiz. Kısa satırı anlatırken yıldız roba anlatımının bu ilmeklerin nasıl örüldüğünü de tarif ettim. Benim çok sevdiğim bir roba şeklidir. İç kısmı da gayet düzgün yakamızın. Tüm örgülerinizde kullanabilirsiniz. İlmek sayılarını da verdim robayı tamamladığım zaman. Şimdi benden daha farklı sayılarla başlamak isteyenler için sayıları anlatacağım. Bu sayılar arkadaşlar şişiniz 3,5 veya 3 numara içindir. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5'la yapabilir. Eli bol olanlar 3 numarayla yapabilir. İpinizde 100 gram 250 metre olan bu iplerden olması lazım. Kalın ip, kalın şiş kullanırsanız veya ince şiş, ince ipler kullanırsanız ölçünüz benimkiyle aynı olmayacaktır, farklı olacaktır. Öncelikle bunu belirtelim. Anlatımımız 1 yaş için, 2 yaş içinse, 2 yaş başlamak isteyenler içinse 82 ilmek. Şişinize atıp yakayı tamamladıktan sonra ayrımlar için 16 ilmek ön, 13 ilmek kol, 24 ilmek arkası, 13 ilmek ikinci kol, 16 ilmek ikinci ön, toplamda 82 ilmek olacak. 3 yaş için 88 ilmekle başlayacaksınız. 17 ilmek ön, 14 ilmek kol, 26 ilmek arkası, 14 ilmek ikinci kol, 17 ilmek ikinci ön, toplamda 88 ilmek. Bir de sayıları değiştikçe bu kısımdaki artma sayılarını da ben 1 yaşta 22 artma yaptım. Daha fazla yapacaksınız. Eli sıkı olanlar 3 artma daha yapabilir. Eli bol olanlar da 2'şer artma daha yapabilir. Bu şekilde ön ve kol ilmekleri de büyüyecektir arkadaşlar. Çünkü bu kadar örgü seviyesi 1 yaş için. 4 yaş için 94 ilmek, 18 ilmek ön ayrım için, 15 ilmek kol, 28 ilmek arkası, 15 ilmek ikinci kol, 18 ilmek ikinci ön, toplamda 94 ilmek. 100 ilmek 5 yaş için 19 ilmek ön, 16 ilmek kol, 30 ilmek arkası, 16 ilmek ikinci kol, 19 ilmek ikinci ön, toplamda 100 ilmek. 106 ilmek 6 yaş için 20 ilmek ön, 17 ilmek kol, 32 ilmek arkası, 17 ilmek ikinci kol, 20 ilmek ikinci ön, toplamda 106 ilmek. Söylediğim gibi sayıları fazlalaştıkça roba kısmında ve beden kısmında sıralarınız da fazla olması lazım. Herkesin en güzel ölçüsü kendi ölçüsünden çıkar. Benim tavsiyem bir tane 1 yaş örüp daha sonra diğer büyüklükte de yapabilmeniz. Örgüye yeni başladıysanız, ki örgü öğrenenler için bu sayılar bile yeterli olacaktır.
Robamızın anlatımına geçiyoruz şimdi. Beni izleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Destek olan tüm takipçilerime sevgilerimi yolluyorum. Kolay gelsin hepinize. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak gri ipimiz var. Bir de diğer örgülerimden kalan pembe ipim var. Pembe iple hırkamızı tamamladığımızda popcornlar yapacağız. Siz de diğer örgülerinizden kalan evdeki iplerden kullandığınız renge uygun kullanabilirsiniz. İpimizin markası Kartopu Baby One. 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K993 antipilik bir ip. Şişimizde 3 milim şiş kullanacağım. Ben 3 numara. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara kullanabilir. Misinalı şiş sevmeyenler düz şişle de yapabilir. Şişimize 78 ilmek atacağız. 78 ilmeği ben atıp şişime hazırladım. Başlıyoruz şimdi ilk sıraya. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra biraz yerleştiriyorum. Devamında bir tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Tekrar düz ilmek, ters ilmek. İlk sırayı bir ters bir düz örüp tamamlıyoruz. İkinci sırada bir işlem var, tarif edeceğim arkadaşlar. Tamamladık bir ters bir düz örgüyü. İkinci sıradayız. İkinci sıra için kenar ilmeğimi örüyorum. Düzgün olmadı. Tekrar ördüm. Kenar ilmeğimi ördükten sonra sıradaki ters ilmeği gelişine örüyorum. Yerleştiriyorum. Düz ilmeği örmek için şişimi örgümün alt kısmından ters yöne doğru getirdim şişimi. Ters yüzden düz ilmeği şişime alıyorum. Sol yöndeki şişten çıkarttım. Sağ yöndeki şişimde ilmeğim. Taktığım ilmeği çeviriyorum. Tekrar sol yöndeki şişe takıyorum. Ve düz örüyorum. Ters ilmeği gelişine örüyorum. Düz ilmek için aynı işlemi yapacağım. Sağ yöndeki şişimi örgünün altından ters yüze doğru getirip şişimden ilmeği alıyorum. Sol yöndeki şişten çeviriyorum. İlmeği sağ yöndeki şişe takıp düz örüyorum. Ters ilmeği yine gelişine örüyorum. Daha sonra düz ilmek için şişimi örgünün ters yüzünden getirip sol yöndeki şişimden ilmeği sağ yöndeki şişe alıp çevirip tekrar takıyorum. Düz örüyorum. Yine ters ilmekteyiz. Gelişine ördük. Düz ilmek için aynı işlemi yapıyoruz. Çevirdim ilmeği, taktım, düz ördüm. Örgümüzün başlangıç kısmında böyle yaptığımızda daha düzgün bir görüntüsü olacak. Tekrar ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmek için şişimi ters yüze getirip ilmeği takıp çevirip düz yüze alıp şişime taktım. Sıra boyunca bu işlemi devam ettireceğim. Aldım düz ilmeği, taktım, düz ördüm. Ters ilmeği gelişine ördüm. Düz ilmekte yine aynı işlemi yapıyorum.
Sıra sonunda bu kısımlarda devam edeceğim tarife. Sıra sonundayım. Son olarak çevirip düz ilmeğimi örmüştüm. Bir tane ters ilmek örüyorum. Düz ilmeğim için yine şişimi örgünün ters yüzünden getirip ilmeğime takıp şişime alıp düz örüyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Son düz ilmeğime de aynı işlemi yapıyorum. Düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Tamamladık ilmeklerimizi çevirmeyi arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra ilmeklerimizi gelişine tersi ters, düzü düz örüyoruz. Sıramı tamamlıyorum. Daha sonra diğer sırada tarife devam edeceğim. Tamamladım, bir sıra örgüyü bir ters bir düz tamamladık. Şimdi haroşa çizgilerimizi örmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. 3 sıra örgüyü tamamladık. 4. sıra haroşa örgü arkadaşlar. 2 çizgi haroşa örgü yapıp daha sonra ilik yerinin tarifiyle devam edeceğim. İki çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Her iki yüzde de 2 çizgi haroşam var. Düz yüzden sıramı ördüm. Örgümün ipi sol yönde. Örgüyü başladığım ip sağ yönde. Düz yüz için belirlediğim kısma bir tane ayraç takıyorum. İlik yeri için ters yüzden ilk sırayı yapacağız. Ben ilik yerini 2 sırada açıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek daha ördüm. Şişimde 4 ilmeğim var. 4 ilmekten sonra 5. ve 6. ilmeği birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. Başka işlem yapmayacağım. Diğer yüzden, düz yüzden bu kestiğimiz kısımda bir tane dolayarak ilik yerini tamamlayacağız. Ters yüzden sıramı örüyorum. Daha sonra düz yüzden de bu kısımda tarife devam edeceğim. Örgümde düz yüzde sıra sonundayım. İlik yerinin 2. sırasını öreceğiz. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Sol yöndeki şişimde 4 ilmek kalınca ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. Bir ilmek kesmiştim. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyorum. Kalan 4 ilmeği haroşa örüp ilik yeri işlemini tamamlıyorum. Ters yüze dönüp sırayı tamamlıyorum. Düz yüzden tarife devam edeceğim. İlik yerimizin görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Tamamladık 3 çizgi haroşayı. Örgümüzün düz yüzündeyiz. Şimdi sağ yöne 7 ilmek haroşa öreceğiz. Sol yöne 7 ilmek haroşa öreceğiz. Bu haroşa sayıları bizim bant sayılarımız olacak. 2 7 ilmeğin ortasında kalan bölüme ise çift lastik örmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum.
Devamında 6 ilmek haroşa örüyorum. Sayıp kontrol ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 7 haroşadan sonra şişime bir tane ilmek doluyorum. Örgümden bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Yeniden ilmek doladım. Bir düz ilmek ördüm. Doluyorum tekrar. Düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar dolayıp düz ilmeğimi ördüm. Yeniden dolayıp yine düz ilmeğimi ördüm. Sol yönde 10 ilmek kalana kadar devam edeceğim. 10 ilmek kalınca bu kısımdan tarife devam ediyoruz. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğin 7 tanesi 2, 4, 6, 7 tanesi bant ilmeği. Diğer üçüne yine ilmekleri ekleyeceğiz. Son olarak düz ilmek örmüştüm. Bir tane ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp düz ilmek ördüm. Yine ilmeğimi doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha dolayıp bant ilmeklerini haroşa örüyorum. Ters yüze dönüyorum. Bant ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Tamamladık bant ilmeklerini. Şimdi doladığımız bu ilmekleri şişimizin sol yönünden alıp delik olmayacak şekilde düz öreceğiz. Diğer ilmeğimizi, ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize alacağız. Yine doladığımız ilmeği sol yönünden takıp delik olmayacak şekilde düz öreceğiz. Diğer ilmeği, ters gelen ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Ördüm ilmeğimi, ters ilmeği örmeden aldım. Yine doladığım ilmeği çevirip sol yönünden takıp ördüm. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Yine aldım ters ilmeğimi, örmeden sağ yöndeki şişime doladığım ilmeği sol yönünden takıp delik olmayacak şekilde düz ördüm. Sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. 7 ilmek bant ilmeği kalana kadar bu işleme devam ediyoruz. Ters yüzden sıramı tamamladım. Düz yüzdeyim. 7 ilmek bandımı öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane. 7 ilmekten sonra çift lastik bölümüne gelince ipimi ön yüze alıyorum. Ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp sıradaki düz ilmeği örüyorum. Tekrar ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp düz ilmeğimi düz örüyorum. Yine ters ilmeğimi örmeden alıp düz ilmeğimi düz örüyorum. Alıyorum ters ilmeğimi örmeden düz ilmeği düz örüyorum. Düz yüzden sıramı tamamlıyorum. Ters yüzde tarife devam edeceğim. Ters yüzdeyiz. Düz yüzden sırayı tamamladık.
Yine 7 ilmek haroşa öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane. 7 tane ilmekten sonra sırada düz ilmeğimiz var. Düz ilmeği düz örüyoruz. Diğer ters gelen ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıyoruz. Sıradaki düz ilmeği ördük. Ters ilmeği örmeden şişimize aldık. Düz ilmeği örüp ters ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişimizi alıyoruz. Ters yüzden de sırayı tamamlayıp düz yüzde devam ediyorum. Tamamladık çift lastik bölümünü. Bant ilmeklerini haroşa örüyoruz. 7 ilmeğimizi örüp tamamlayınca çift lastik bölümünde ilmeklerimizi aynı sayıya getireceğiz. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmekten sonraki ters ilmeği ve düz ilmeği şişime birlikte alıp ikisini birlikte haroşa örüyorum. Yine bir ters bir düz ilmeği şişime alıp ikisini birlikte haroşa örüyorum. Eklediğimiz ilmeklerin hepsini kesmiş olacağız bu sırada. Düz yüzden sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden de haroşa örüp düz yüzde tarife devam ediyorum. Sıra sonunda bir tane detay var arkadaşlar. Şimdi anlatmak istiyorum. Son olarak ters ve düz ilmeğimi ikisini birlikte haroşa ördükten sonra sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeği ve bir tane daha ters ilmek var. Bu ters ilmeği de bant ilmeğinin ilkiyle birlikte örüp kesiyoruz. İlmeklerimizde çoğalma olmaması için diğer ilmekleri haroşa örüp tamamlayıp ters yüze dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıramı haroşa olarak örüyorum. Haroşa örgü ya da ters ilmek. Tüm ilmeklerimizi ters örüyorum. Düz yüzde tarife devam ediyorum. Yaka sıralarımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ayrımlarımızı yapıp kısa satır dönüşleriyle örmeye başlayacağız roba kısmını. Ayraçlarımı taktım ben, ilmeklerimi hesapladım. Size ilk önce yazı ile tarif etmek istiyorum. 78 ilmeğimiz vardı. Bu 78 ilmeğin 15 ilmeğini ön için, 13 ilmeğini kol için, 22 ilmeği arkası için, 13 ilmeği ikinci kol ve 15 ilmeği de ikinci ön için ayırdım. Toplamda 78 ilmek. Bir de şema çizdim bu şekilde. Arka kısmın ilmekleri 22 ilmek, kollar 13'er ilmek. Ön kısımda ise 15 ilmeğin 7 ilmeği bant ilmeği, 8 ilmekte kısa satır dönüşü yapacağımız ilmekler olacak. Her iki yönde kısa satır dönüşleri yapacağız. Roba kısmında yıldız artma kullanacağımız için ilk kez ön ilmeklerinden 2 ilmek artış için 1 ilmek daha örüp tekrar diğer yöne dönüş yapacağız.
Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için tüm sıraları çekeceğim. Başlıyorum şimdi. Tüm sıraları anlatım yapacağım, çekeceğim derken kenar bant ilmeğini ördüm. Devamında 6 ilmek daha örüyorum. Bant kısmını haraşo olarak devam edeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ilmeği ördüm. 7 ilmekten sonra ön kısımdaki 15 ilmeği ayracımdan önce 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi sol yöndeki şişimden alıp yönünü değiştireceğim. Değiştirdim. Daha sonra şişimi sol yönden sağa doğru bu 2 ilmeğime taktım. Bir kez ördüm. İlmekleri şişimde tutuyorum. Şişime bir tane ilmek doluyorum. Aynı ilmekleri tekrar düz örüyorum. Bir tane ilmek eklemiş oldum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kol kısmındaki 13 ilmeğe başlıyoruz. Şimdi ilk 2 ilmeğin içinden şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. İlmeği şişimde tutuyorum. Bir ilmek doluyorum. Daha sonra tekrar örüyorum. Bir ilmek kol için artma ekledim. Pembe ayracıma kadar 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördük. 9 ilmek örünce kol kısmında 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeğin yine yönünü değiştirip düzeltiyoruz. Düzelttikten sonra şişimi soldan sağa doğru takıp bir kez örüyorum. İlmekleri şişimde tutuyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. Arka kısmın ilmeklerindeyiz. 22 ilmeğimiz var. 22 ilmeğin ilk 2 ilmeğini şişime alıyorum. Bir kez örüyorum. İlmeği şişimde tutuyorum. 2 ilmeği bir ilmek dolayıp yine aynı 2 ilmeği bir kez daha örüyorum. Yine 2 ilmekten 3 ilmek örmüş olduk. Diğer pembe ayracımıza 2 ilmek kalana kadar ilmekleri düz örüyoruz. 18 tane düz ilmek örmüş olacağız. Tamamladık 18 ilmeği. 2 ilmeğimizi şişimizden alıp yönünü yine değiştiriyoruz. Daha sonra şişimi yine soldan sağa doğru 2 ilmeğe birden taktım. Bir kez ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. İkinci kol ilmeklerindeyiz. İlk 2 ilmeğe şişimi takıyorum. Bir kez ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. Sarı ayracıma 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ve 9. ilmeğim. 9 ilmekten sonra 2 ilmeğimizi aldık şişimizden, yönünü düzelttik, şişimizi soldan sağa doğru taktık, bir ilmek ördük, bir tane ilmek dolayıp tekrar ördük. Ön kısımdan 15 ilmekten ilk 2 ilmeğe şişimi takıyorum, bir kez örüyorum, bir ilmek doluyorum, tekrar örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğim var. Sadece bir ilmek daha örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Örgünün ters yüzünde son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Daha sonra ipimi örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru şişin üzerinden atıyorum. İlmeğimi 2 ilmek gibi yaptım. İpimi örgünün ters yüzüne alıp ters yüzden ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Herhangi bir işlem yok ters yüzde. Yıldız artma yaptığımız bu ilmekleri de birer birer ters örüyoruz. Devam edip mavi ayracımın olduğu kısma kadar ters örüp bu kısımda tarif edeceğim. Ters yüzde mavi ayracın hizasındayım. Ön ilmeklerinden 1, 2, 3 ilmek yıldız artma yaptığım ilmekleri örüyorum. Daha sonra sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim var. 13 ilmekten bir ilmek ters örüp 12 ilmeği şişimde bırakıyorum ve örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru atıyorum, çekiştirip yerleştiriyorum. Son ördüğüm ilmeği 2 tane gibi yaptım. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Ayraçtan önce 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği şişimden alıyorum. Yönlerini düzeltiyorum. Benim örgü şeklime göre bu ilk 2 ilmeği düzeltmem gerekiyor. Bu kısımdaki yaptığım yıldız artmanın düzgün olması için şişimi soldan sağa doğru takıp bir kez örüyorum. İlmekleri şişimde tutuyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar bir ilmek daha örüyorum. Yine ön kısım için artmamı eklemiş oldum. Kol için kolun ilk 2 ilmeğini şişime aldım. Bir kez ördüm. İlmekleri şişimde tutuyorum. Şişime bir kez dolayıp tekrar örüyorum. Sol yöne doğru ilmekleri düz örerek ilerliyorum. Bir önceki sırada 3 tane 2 ilmekten 3 tane ördüğümüz ilmeğin bir tanesini düz örüp diğer ikisini yönünü düzeltiyorum. Şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir ilmek dolayıp tekrar örüyorum. Kol için ikinci artmayı da ekledim. Arka kısmın ilk 2 ilmeğini şişime aldım. Bir kez ördüm. Doladım. Tekrar ördüm. Devam ediyoruz ilmekleri düz örerek. Bu kısımda yaptığım artmaları arka kısmı yine bu ilk 2 ilmeğinde yapıyorum. Sarı ayraca kadar örüp bu kısımda tarife devam ediyorum.
Sarı ayracın olduğu bölümdeyim. Ön ilmeklerinden ilk 2 ilmeğe şişimi taktım. Bir kez ördüm. Bir tane ilmek doladım. Tekrar ördüm. Kol için ve ön için artmayı eklemiş oldum. Kol içinde ilk son 2 ilmeğe aynı işlemi yaptım. Devamındaki bir düz ilmeği düz örüyorum. Daha sonra kısa satır dönüşü yaptığım bu ikili gibi ilmeğime gelince şişimi düz yüzden soldan sağa doğru ilmeğin içine takıp ilmeği düz örüp şişimden çıkarıp biraz yerleştiriyorum. Sol yöndeki şişimden ön ilmeklerinden yine bir ilmek düz örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. İpimi daha sonra şişimin üzerinden düz yüzde, ters yüzden düz yüze doğru attım. İpimi örgünün ters yüzüne alıp ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Ters yüzde ilerliyorum. Bu kısma doğru ve mavi ayracımın olduğu bu bölümde yıldız artmanın olduğu kısımda tarife devam edeceğim. Ters yüzde ön ilmeklerindeyiz. Mavi ayracın olduğu kısımda yıldız artma yaptığımız 1, 2, 3 ilmeği ters örüyorum. Daha sonra bir ilmeğim daha var. Onu da ters ördüm ve kısa satır dönüşü yaptığım ilmeğimdeyim. Bu ilmeği örmek için ipimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi düz yüzden ters yüze doğru takıyorum. Taktım ve ilmeğimi dikkatlice, yavaşça ters örerek şişimden çıkarıp biraz yerleştirdim. Sol yönden ön ilmeklerinden bir tane daha ters ilmek örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp çekiştirdim, yerleştirdim. İlmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmek ördükten sonra 2 tane ilmeğim kalıyor. Bu kısımda artmadan önce 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şişime taktım, soldan sağa doğru bir kez ördüm, bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. Ön kısmın artmasını ekledim. Kol için ilk 2 ilmeği şişime aldım, bir kez ördüm, bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. Devam ediyorum. Diğer 2 artma yerinde de aynı işlemi uygulayıp sarı ayracın olduğu bu kısımda tarife devam ediyorum. Yıldız artma yapacağımız ilmeklerdeyiz. İlk önce kol için ilk 2 ilmeğimizin yönünü değiştirip bir kez örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Tekrar örüyoruz. Ön kısımdan ilk 2 ilmeği şişimize alıp ördük. Bir ilmek doladık. Tekrar ördük. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz ve kısa satır dönüşü yaptığımız ilmekteyiz. İlmeğimize şişimizi soldan sağa doğru takıp düz örüp yerleştiriyoruz. Ön kısmın ilmeklerinden bir ilmek daha düz ördüm. Çevirdim örgüyü ters yüze. Son ördüğüm ilmeği aldım. Sağ yöndeki şişime ipimi
örgünün üzerinden ters yüzden düz yüze doğru attım. Çift ilmek gibi yaptık ve ilmeklerimizi ters örmeye başlıyoruz. Sıra boyunca devam ediyorum ve ayracın olduğu hizada tarife devam ediyorum. Ters yüzde ön ilmeklerindeyiz. Yıldız artma yaptığımız ilmekleri ters yüzden ters örüyoruz. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe kadar da diğer ilmekleri ters örünce ilmeğimiz kendini belli etti. Kısa satır dönüşü ilmeğindeyiz. İpimi örgünün ters yüzüne alıp şişimi de düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıyorum arkadaşlar. Böyle takıyorum. Daha sonra ilmeği dikkatlice ters örüp yerleştiriyorum. Sol yöndeki şişimden bir ilmek ters daha örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. 10 ilmeği bırakıyorum. Örgünün düz yüzüne dönüp son ördüğüm bu ilmeği sağ yöndeki şişime alıp örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmekleri düz örüyorum. Ön kısmın ilmeklerinden 2 tane ilmeğim kalınca yönlerini düzeltiyorum. Daha sonra şişimi soldan sağa doğru takıp bir ilmek örüyorum. Bir ilmek dolayıp tekrar örüyorum. Kolun ilk 2 ilmeğine şişimi takıp bir ilmek ördüm. Bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. İlerliyorum sol yöne doğru. Bu kısımda yine artmaları ekliyorum. Sarı ayracın olduğu bölümde tarife devam ediyorum. Sol yönde ön ilmeklerindeyiz. İlk 2 ilmeğimize şişimizi taktık. Bir ilmek ördük. Bir tane ilmek dolayıp tekrar ördük. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördük. 5 ilmek düz ördükten sonra kısa satır dönüşü yaptığımız ilmekteyiz. Şişimizi sol yönden sağ yöne doğru takıp ilmeğimizin içinden düz örüp yerleştirdik. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Bir düz ilmek daha örüyoruz. 9 ilmeği şişimizde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğümüz ilmeği şişimize aldık. Sağ yöndeki şişimize. Daha sonra ipimizi ters yüzden düz yüze doğru attık. Yerleştirip 2 ilmek gibi yaptık. Ve ters yüzden tüm ilmeklerimizi ters örerek sol yöne doğru ilerliyoruz. Devam edip bu kısımda tarife devam ediyorum. Ters yüzde ön ilmeklerindeyiz. Kısa satır ilmeğine kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kısa satır ilmeğine gelince kendini belli etti. 2 tane gibi örgünün ipini ters yüze alıp şişimizi yine ters yüzden düz yüze doğru taktık. İlmeği ters ördük. Yerleştirip birazcık sıkılaştırıyorum. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Bir ters ilmek daha örüp 9 ilmeği şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum.
Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp sıkılaştırdım. İlmekleri düz örmeye başladım. Bu kısımda 2 ilmeğim kalınca ön ilmeklerinden ikisini de alıp şişimden yönünü değiştirdim. Daha sonra şişimi taktım, soldan sağa doğru bir ilmek ördüm. Bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. Kol ilmeklerinden ilk 2 tanesini şişime alıp bir kez örüp bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. Sol yöne doğru ilerliyorum ve ayracın olduğu kısımda devam ediyorum. Kol için artmamı ekledim, yıldız artmayı yaptım. Ön kısım için ilk 2 ilmeğime şişimi takıp bir ilmek örüp bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm ve kısa satır ilmeğindeyim. Şişimi soldan sağa doğru taktım ilmeğimin içine ve düz örüp yerleştirdim. Ön kısmın düz ilmeklerinden 2 ilmeğimiz kaldı. 1 2 ilmeği de örüyorum. Sol yöndeki şişimde 1 2 3 4 5 6 7 tane bant ilmeğini bırakıyorum. Ters yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp ipimi de örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru atıp ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Devam edip yıldız artma bölümünde mavi ayracın hizasında tarife devam ediyorum. Ters yüzde ön ilmeklerindeyiz. İlmeklerimizi ters örerek ilerliyoruz. Bir ilmeğimiz daha var. Bir ilmekten sonra yine kısa satır dönüş ilmeğindeyiz. İpimizi örgünün ters yüzüne atıp şişimizi düz yüzden ters yüze doğru takıp ilmeğimizi ters örüp şişimizden çıkarıp yerleştirdik. Sol yöndeki şişimizde 2 4 6 8 2 4 6 8 9 ilmeğimiz var. 2 ilmek ters örüp 7 ilmek bant ilmeğini şişimizde bırakıyoruz. Düz yüze dönüyoruz. Son ördüğümüz ilmeği alıp örgümüzün ipini ters yüzden düz yüze doğru atıp yerleştiriyoruz. Sıkılaştırıyoruz biraz. Ön ilmeklerini düz örerek ilerliyoruz. Yine 2 ilmeğimiz kalınca yönünü değiştirip düzeltip artmamızı yıldız artmayla ekliyoruz. Bir ilmek ördük, bir tane doladık, tekrar ördük. Devam edip ikinci önde kısa satır dönüşü yaptığım ilmeğe kadar, bu kısma kadar, bir ilmek kalana kadar örüyorum. Düz yüzde ön ilmeklerindeyiz. Kalan son düz ilmeğimizi ördük ve yine kısa satır ilmeği şişimizi düz yüzden soldan sağa doğru takıp ilmeğimizi düz ördük. Devamında 7 ilmek bandımızı da örüp işlemi tamamlıyoruz.
Sol yönde ilik yeri açmıştık. Diğer ilik yerlerimizi 12 çizgi haroşa ile açacağım ben. Devam ediyorum. Örgünün ters yüzünden 7 ilmek bant ilmeğini örüyorum. Roba kısmındaki ilmekleri de artık işlem olmadığı için ters örerek ikinci ön parçada bu kısımda tarife devam ediyorum. Ters yüzde ön ilmeklerindeyiz. Bir tane ters ilmeğim kaldı, ördüm. Daha sonra kısa satır ilmeğindeyim. İpimi örgünün ters yüzüne atıp şişimi de ters yüzden düz yüze doğru ilmeğin içinden takıp ters ördüm. Daha sonra 7 ilmek haroşa örüyorum. Tamamladık kısa satır dönüşlerini. Şişimi çekiyorum ve size nasıl durduğunu, yaptığımız işlemi göstermek istiyorum. Her iki yönde de görüntüsü böyle. Şimdi arkadaşlar düz yüzde 4 yerde artmalarımızı ekleyerek örgümüze devam edeceğiz. Roba kısmında yeterli ilmek sayısına ve büyüklüğe geldiğimizde kol ve beden kısmını ayırarak kollarla devam edeceğiz. Benden büyük ilmeklerle başladığınız zaman bu kısımdaki kısa satır dönüşlerini 2 ilmek yıldız artmayı yaptıktan sonra 1 1 2 2 3 şeklinde ilmekleri kavisli şekilde yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şişimi yerleştirip yeterli büyüklüğe gelene kadar örüyorum. Robamızda ilerledim arkadaşlar. Yeterli ilmek sayısına ve büyüklüğe geldim. Artmalarımı sayarak bir de mezurayla örgü yüksekliğini ölçerek ölçü vereceğim. İlmek sayılarını söyleyerek başlamak istiyorum. Önler 37 ilmek, kollar 57 ilmek, arkası 66 ilmek oldu. 1 yaş için yaptım hırkamı. Hırkamın bu robasını bu halde yayınlayacağım arkadaşlar. Çünkü daha büyük başlamak isteyen arkadaşlarım için robayı ayrıca yayınlamak istiyorum. Bir de başka zaman başka modellerle yelek veya hırka örmek isterseniz robayı daha kolay bulmanız için sadece roba olarak yayınlayacağım. Daha sonra da hırkamı tamamlayınca tamamını yaka kısmından itibaren ilk sıralardan itibaren yeniden yayınlayacağım. Bir de size sayılarını ayarlayıp yazdım. Videonun başında tek tek anlatacağım. Şimdi ölçülerine geçiyoruz. Hırkamızın roba kısmındaki ölçüleri. Arka kısımda yakadan itibaren ölçtüğümde örgümün yüksekliği 14,5 santim. Sadece bu kısımdan ölçeceğim çünkü kısa satır dönüşü yaptığımız için ön kısım farklı çıkacaktır. Kol kısmı da aynı zaten. Haroşa sıraları saydığımızda da 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 çizgi haroşamız var. Bu ölçülerim 3 numara şişle ördüğüm bir örgü. Şişiniz kalın olursa 4-5 numara takarsanız tabii ki daha büyük olacaktır.
Eli sıkı olanlar 3,5'la yapabilir dediğim gibi. Tarifimizin de roba olarak sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.